Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda dolar kurunu inceleyeceğiz. Özellikle bayram haftası kapanışları geldi. Bu kapanışlarla birlikte izlediğimiz önemli kritik seviyeler vardı. Bu seviyelerin üzerinde gene haftalık ve günlük kapanışlar dolar kurunda geldi. Ayrıca takip ettiğimiz bir de aylık kapanışlardaki destek ve direnç bölgelerimiz vardı. Bu hafta itibariyle sizlerle gene bu serimize devam ediyoruz. Kapanışlara göre dolar kurundaki son durum nasıl olacak? Bunu hep birlikte burada sizlerle birlikte takip edeceğiz. Teknik analizimize geçmeden önce hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban kesmiş olabilenler için de kestikleri kurbanın en hayırlı bir şekilde kendilerine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum sevgili dostlarım. Evet, yayınımıza hemen geçelim. Dolar kurunda geçtiğimiz haftaya baktığımız süreç içerisinde bizlerin günlük kapanışlarda özellikle takip edeceğimiz seviyemiz 17 lira 10 kuruş bölgesinden geçen alan idi ve dolar kuru 17 lira 10 kuruş seviyesi üzerinde tutunaraktan yukarı yönlü yükselişlerini devam ettirdi sevgili dostlarım. Bu kapanışlarla birlikte bu hafta dolar kuruna baktığımız zaman bu haftaki kapanış süreci içerisinde bizlerin gene dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir süreç ve bu süreç içerisinde 17 lira 22 kuruş artık bizler için yukarıdaki günlük kapanışlarda takip etmemiz gereken destek konumuna gelmiş durumda sevgili dostlarım. O yüzden 17 lira 22 kuruş seviyesinden geçen destek artık bizler için önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Dolar kurunda gene yakından sizlerle birlikte takip ettiğimiz burada bir yükselen üçgen formasyonumuz mevcut. Ve bu üçgen formasyonumuzun üzerinde dolar kurunda kritik kapanış geldi arkadaşlar. Bizim buradaki ana hedef bölgemiz neresi olabilir dolar kurunda? Buradaki üçgen üzerinde kalımlar devam ettiği sürece aşağıda 10 lira, yukarıda da 14 lira seviyesi. Yani bir 4 kuruşluk bir marjımız burada var. 4 liralık bir marj. Bunu gene kırılımın geldiği bölgeye eklediğimiz zamanlar ise arkadaşlar 17-20 seviyesi üzerinde bizlerin artık dolar kurunda 21 TL'lere gidecek süreci dolar kuru başlatmış olabilir. O yüzden 21 TL civarı artık dolar kurunda önemli bir ana hedef konumuna yerleşmiş durumda. Tabi buraya gelmesi için dolar kurunda öncelikle haber akışlarını sizlerle birlikte takipte kalacağız. Ve bir de neydi? Bizim takip ettiğimiz günlükte, haftalıkta ve aylıkta, yani kısa, orta ve uzun vade yatırımcılarının takip etmesi gereken önemli seviyeler var. Bu seviyeleri de şimdi bu video içerisinde yine sizlere vereceğim. Geçen hafta başarılı bir şekilde günlük, haftalık ve aylık kapanışları takip eden sevgili dostlarımız bu haftayı gördüğünüz gibi kendi çabalarıyla ve teknik analiz yöntemlerine riayet ederekten kuvvetli bir şekilde sürdürmüş oldu. Onlara da sabırlarından dolayı burada çok çok bol bol teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Ve bu hafta itibariyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıdaki bu üçgenimiz, bu tehlikeli yükselen üçgenimizde yukarı yönlü kırıldı. Fakat dolar kuru burada tutunmasını devam ettirebilecek mi? İşte önemli olan bizlerin burada takip etmesi gereken bu. O yüzden bizler günlükte bakın sevgili dostlarım, bu forex piyasalarında ve Viyop piyasalarında işlem yapan sevgili arkadaşlarım için ise bu vereceğim rakamlar da çünkü çok önemli. Dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi günlük kapanışlarda artık bu hafta itibariyle arkadaşlar biz 17 lira 22 kuruş seviyesi bizler için takip edilecek önemli destek. Yani bu destek üzerinde biz tutunmamıza devam ettiğimiz sürece yukarıda 17.37 direnç bölgesi ve onun üzerinde de önemli bir direnç bölgesi gene 17 lira 42 seviyesinden geçen alan olacak. Kısada bizlerin yukarıya yönlü hareketleri daha da hızlandırabilmemiz için ise 17 lira 42 kuruş seviyesinden geçen bu kuvvetli direnç seviyesinin üzerinde kapanış yapmamız şart. Burada gene Merkez Bankası hareketi gördü ve buraya bir band olayını da, baraj olayını da yerleştirmiş oldu. O yüzden dolar kurunda dikkatli olunması gereken kısadaki takipçilerimiz için 17 lira 42 kuruş seviyesindeki alan önemli bir alan haline gelmiş durumda. Burada Merkez Bankası da baraj kurmuş bir şekilde bekliyor sevgili dostlarım. Evet, günlükte seviyelerimizi anlattık. Bazı önemli ekonomi haberleri var. Onları da sizlerle birlikte Türkiye ekonomisi üzerinde biraz yorumlamaya çalışalım. Dolar kuruyla ilgili BDDK'nın son atmış olduğu adımlar gene vardı. Kur korumalı TL mevduat hesapları. Evet, burada birikmiş yaklaşık 1 trilyona yakın Türk lirasında
bulunan, yani kur tarafına geçmemiş olan bir kesim var. Fakat bu kesimde unutmayalım ki arkadaşlar, atmaca gibi burada e, duruyor. Yani kurun Merkez Bankası'nın bir müdahalesiyle geri gelmesini anında kur korumalı TL mevduat hesabından dolar tarafına geçip değerlendirmeye çalışıyor. Yani bu kur korumalı TL mevduat hesabı gönül isterdi ki güzel bir şekilde çalışsın. Fakat şu enflasyonist kur korumalı TL mevduat hesaplarında dolardaki yükseliş, fakat her ne hikmetse kur korumalı mevduat hesabında bulunanların vade süresinin sonuna gelindiği zaman ise dolara yapılan bir müdahaleyle doların aşağı yönlü çekilmesinden kaynaklı olarak beklediklerini bulamayan, yani bekledikleri yatırımı alamayan bir kesim, bu kesimde kur korumalı TL mevduat hesabından tekrardan döviz tarafına geçebilmenin hesapları peşindeler sevgili dostlarım. Bu da unutulmamalı. Dolardaki son BDDK'nın yapmış olduğu, biliyorsunuz, şirketlere 15 trilyon Türk lirası üzerindeki döviz varlıkları için, elinde tutanlar için daha doğrusu, bu şirketlere döviz verilmeyeceği yönünde açıklamanın ardından dolar kurunda bizler sizlerle birlikte 16 lira 02 kuruş seviyesine kadar bir düşüş izledik. Fakat bu düşüşün ardından gördüğünüz gibi dolar TL kuru çok fazla bu seviyelerin altında kalmayı başaramadı. Çünkü bu kur korumalı TL mevduat tarafında bekleyen birçok kişi, alabilenler diyelim, alt seviyelerden tekrardan dolar alarak döviz tarafına geçme yönünü seçmiş oldular. Yani bu türden yöntemler pek işe yaramıyor arkadaşlar. İşe yarayacak en iyi yöntem üretimi arttırabilmek. Yani üretim yoluna gidebilecek yeni atılımlar, yeni reformlar yapabilmek. İngiltere'de biliyorsunuz Boris Johnson, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, o da istifasını açıkladı. Hükümetin değişmesiyle birlikte de arkadaşlar, yani henüz değişme yönüne hükümet gitmedi İngiltere tarafında, fakat hükümetin, başarısız olan bir hükümetin gitme isteği piyasalar tarafından çok olumlu algılandı ve gördüğünüz gibi paritede de dolar sterlin paritesinde de hızlı bir şekilde yukarı yönlü ataklar izlemiş olduk. Yani bir dışarıdan yabancı yatırımcı güvensizliğinin devam ettiği süreç içerisinde Merkez Bankası'nın yaptırdığı anket de açıklandı biliyorsunuz. Bu anket üzerinde bile dolar kuru oldukça yüksek çıktı sevgili dostlarım. O yüzdendir Merkez Bankası rezervleri zaten herkes tarafından, özellikle spekülatörler tarafından çok yakının izleniyor. Bu türlü Merkez Bankası rezerv piyasaların dövize olan ihtiyaçlarından kaynaklı olaraktan da arkadaşlar bu spekülatörlerin maalesef ki hem enflasyonist baskıdan hem de Merkez Bankası rezervlerinin azlığından bu tür hareketleri bu spekülatörler yakaladığı zaman maalesef ki affetmiyorlar ve kurlara saldırı şeklinde bu hareketlerini gerçekleştiriyorlar. Yıllar önce biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası'na da gene George Soros tarafından bu türden bir saldırı gerçekleşmişti ve George Soros'la inatlaşan Merkez Bankası da bayrağı çekmek zorunda kalmıştı. Bunu Google'a yazarsanız arkadaşlar, Google üzerinden de okuyabilirsiniz. Yani bu spekülatörler gerçekten tehlikeli yatırımcılardır ve bu türden açıkları çok iyi kollayabilen, piyasaları çok iyi okuyabilen bu spekülatörler şu an zaten dolar Türk lirası paritesi üzerinde bol bol cirit atıyor ve bu paritede bu kurların böyle hacimsiz bir şekilde yukarı aşağı yönlü hareketlerinden de oldukça iyi para kazanıyorlar sevgili dostlarım. Evet, haftalıkta gene geçelim sürecimize. Haftalıkta, yani orta bazda dolar kurunu takip eden sevgili dostlarım, bu hafta itibariyle bizlerin dolar kurunda takip etmemiz gereken haftalık kapanış seviyemiz 17 TL civarından geçiyor. 17 TL artık bizler için önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Onun üzerindeki ana hedef ise 18 lira 37 kuruş civarına doğru giden bir dolar TL kuru, sizlerle birlikte takipte kalacağız. 17 lira üzerindeki her kapanış bizleri yukarı yönlü hareketlere doğru devam edecektir. Geçen hafta biliyorsunuz buradaki rakamımız 16 lira 93 kuruştu ve bu 16.93 kuruş üzerindeki hareketlerinde bizi 17 lira 32 kuruş seviyesine doğru götüreceğini bildirmiştik. Bu hafta itibariyle artık 17 lira bizim için önemli bir seviye. Haftalıkta bu seviyeyi takip edeceğiz. Hala da ana hedef bölgemiz dolar kurundaki rekor seviyenin geçtiği bölge olan 18 lira 37 kuruş seviyesinden geçen alan. Burada da gene arkadaşlar 17 seviyesi üzerinde orta vadedeki arkadaşlarımızın takip edeceği seviyede dolar kurunda 21 TL'ye doğru giden bir dolar TL kuru olacaktır. O yüzden orta vadedeki arkadaşlar 17'yi dikkatli bir şekilde takipte kalmalılar. Önümüzde bir Temmuz-Ağustos süreci var. Bu aylar içerisinde meyve sebze
tarafındaki üretimden kaynaklı olaraktan fiyatlarda ve enerji maliyetlerinde talebin azalmasından kaynaklı olarak da aşağı yönlü hareketler olabilir. Fakat bu hareketlerin 1-2 aylık zaman süreci içerisinde dolar kurundaki yatay seyri devam ettirecek olsa da ben Eylül ayı ile birlikte buradaki hareketin daha da zorlaşabileceği yönündeki düşüncemi hala korumaktayım. Evet, şimdi uzun vadeci arkadaşlar için aylık bazda hangi seviyemiz önemli? Geçen hafta sizlerle birlikte 16 lira 48 kuruş üzerindeki kapanışlar bizim için önemli demiştik aylıkta. Şimdi artık aylıkta Temmuz ayı itibariyle bizler sizlerle birlikte 16 lira 55 kuruş uzun vadeci arkadaşlar için önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Aylıkta 16 lira 55 kuruş üzerinde kalındıkça bizlerin 18.37, burası zaten kısadaki ana hedef bölgemiz biliyorsunuz. Yukarıdaki haftalık bölge 21 lira 50 kuruş ve uzun vadedeki de 23 lira 13 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi dolar kurunda beklenebilir. Yıl sonuna doğru da benim dolar kurundaki zaten beklentimi hepiniz biliyorsunuz 25 TL civarına doğru gidecek bir dolar TL kuru beklemekteyim sevgili dostlarım. Bu da kademe kademe şimdi sizlerle birlikte burada günlükte, haftalıkta ve aylık kapanışlarda bunu izledik. Hep birlikte bu kapanışları takip ettiğimiz sürece sıkıntı yaşamayız. İlk sinyal 17 lira 22 kuruş altında bizlere gelir. Bunun altındaki kapanış düşüş yönlü olaraktan dolar kurunda 17 lira 07 seviyesini beraberinde getirir düşüş yönlü pozisyonlarda. 17.07 bizler için ilk sinyal bölgemiz olacak. 17.07 kırılımında bir alt seviye olan 17.01 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler izleriz. Onun altında da 16 lira 55 kuruş seviyesindeki destek yönüne doğru aşağı yönlü hareketler izleriz. Günlükte, haftalıkta ve aylıkta baktığımız zaman dolar kurundaki kapanışlar gayet güzel kapanışlar. Hala da yukarı yönlü hareketi destekleyici hareketler yönünde takip edilmeli sevgili dostlarım. Gene günlük kapanışlarda ve haftalık kapanışlarda sizlerle birlikteyiz. Buradan bu desteklerimizi devamlı sürdüreceğiz. Sizlere kalan bunları bir yere not alıp güzel bir şekilde teknik analiz çerçevesi içerisinde yatırım tavsiyesi olmadan kendi düşüncelerinizle, kendi ekonomik gelişmelerinizle çarşı pazar gezerekten edindiğiniz algılar ile petrol fiyatlarını yaptığınız algılar ile yani buradaki hareketler de bakın kur üzerinde çok önemli olur. Çünkü petrol demek enerji demek. Enerjinin aşağı yönlü maliyetlenmesi demek dolar kurunun aşağıya çekilmesi anlamı taşır. Burada enerji maliyetlerinin yükselmesi hem enflasyonist bakımdan hem de kur bakımından da TL bacaklı kurları yukarı yönlü taşır. O yüzden piyasaları gezin, çarşı manav, pazar gezin. Buradaki fiyatları haftalık olarak bir yerlere not almaya çalışın ki piyasalarla da bağınız kesilmemiş olsun sevgili dostlarım. Hem de en güzel indikatör piyasaları kendiniz gezdiğiniz zaman edineceğiniz, göreceğiniz bilgi indikatörüdür. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Kısada yükselen üçgen yukarı yönlü kırıldı. Fakat henüz tam bir teyit almış değiliz. Tam teyit alabilmemiz için de 17 lira 46 kuruş seviyesi üzerinden kapanış gelmesi şart. Bayram süresince bizde 9 günlük tatil var. Bu 9 günlük tatil içerisinde piyasalar, Türkiye piyasaları kapalı olacak. Fakat Avrupa ve Asya piyasalarında işlemler devam edecek arkadaşlar. O yüzden piyasaları izlemek, takipte kalmak önemli diye düşünmekteyim. Piyasaların kapalı olduğu süreçler içerisinde otomatik ödeme talimatı vermeyin. Çünkü bu süreçler içerisinde banka makasları çok açık olur. Yani makasların açık olmasından banka makaslarının çok açık olmasından kaynaklı olarak da ürünleriniz stop olabilir. Genellikle manuel takip edin piyasaları. Manuel takip etmek iyidir. Şimdilik benim söylemek istediklerim bundan ibaret. Tekrardan hepinizin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Küçük izleyicilerimizi gözlerinden, büyük izleyicilerimi de ellerinden öperekten hayırlı, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum sevgili dostlarım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.